İşte bir yol var. Ejder gözünü andırıyor gibi ama. Hi Barbie. Arkadaşlar ve evet arkadaşlar. Bugün Rodos Kulüplemin ikinci günündeyim. Yani Day 2 veya Part 2 diyebiliriz. Bugün Rodos'un ikinci büyük yerleşim yeri olan Lindos'a geldik. Bu da saygıdeğer abimiz Lindos. Gördüğünüz gibi. Buranın kurucusu. Bugün Lindos plajını ve Lindos kalesini geziyor olacağız. O şekilde detaylar geliyor. Evet arkadaşlar, aslında güne nasıl başladığımı size anlatmak istiyorum. Güne Fred Espresso ile başladım. Harika bir lezzet. Biraz daha sert tadımlı. Daha sonra otelden çıkıp yarım saatte bir olan Lindos otobüsüne bindik. Bu yolculukta 1 saat 25 dakika kadar sürdü. Ve bu yolculuğumuzda 10 euro gidiş dönüş tuttu. Bu belediye ait halk otobüsü. Gayet de konforlu, klima falan da çalışıyor. O yüzden hani giderken bir zorluk çekmedik. Sıkış tepişte değildik. Zaten gece çok yoğun geçtiği için otobüsteki 1 saatlik yolculuk biraz dinlenme, uyku molası gibiydi. Çünkü gün çok yoğun geçeceği için otobüste dinlendik. Sadece Karpaz eşeği yok, aynı zamanda Rodos eşeği de meşhur. Evet, şu anda Akropolis'e çıkarken Lindos'un biraz tırmanışlı bir yol var. Biraz sizi yorabilir eğer öğlen saatlerine çıktıysanız, sıcaklık da etkili açıkçası. Ama kısa bir parkur diyebilirim. Buraya araba girişi yasak bu evde ha. Kapatın surları, katranları hazırlayın. Okçular. Arkadaşlar şu anda Lindos Akropolis yani Lindos Kalesi'ne doğru giriş yaptık. Bizi giriş yaparken karşılayan böyle bir gemi var. Bu gemi Mikio'nun oğlu Hagesandros isimli onun adına onurlandırmak üzere böyle bir gemi motifi yapmışlar heykelden. Bu gemilerde aslında şeyin sembolü. O zamanki dönemlerde anlatılan zeytinyağı taşımacılığı ile alakalı yapılmış. Burada gördüğünüz gibi kocaman bir geminin başını görebilirsiniz. Bu şekilde şu geminin başını görebilirsiniz. Buradan devam ediyor.
Evet, gördüğünüz gibi sanki böyle bir ejder gözünü andırıyor gibi ama orası güzel bir plaj, küçük bir koy. Hatta kapalı bir gözüküyor ama aslında kapalı değil. Oraya bir gitmeyi deneyeceğim bakalım nasıl. Denizi nasıl? Çok merak ettim. Evet arkadaşlar, Lindos Kalesi'ne geldim. Şu anda Athena Tapınağı'nın önündeyiz. Baktığımız zaman aslında çok tanıdık gibi geliyor. Tanıdık gibi gelmesinin sebebi de Antalya Side'deki Apollon Tapınağı'nın aslında son zamanlarda kalan birkaç örneğinden bir tanesi. Bir Side'de var, bir burada var. Bir tane daha Türkiye'de bir bölgede daha olması lazım. O yüzden görünce hiç yabancılık çekmedim. Kanıksamadım da. Ama güzel restore etmişler bu arada. Türkiye'deki antik şehirlerinde buna ihtiyacı var. Düşünsene buradan milattan önce 300 yıllarda insanlar buralardan yürüyordu. Yukarıda konseye çıkıyorlardı. Kaleyi korumaya çalışıyorlardı falan. Sen ben gibi insanlar değil. Ve bunu her gün yaptıkları düşünsene, her gün bu yola çıktıklarını. Çok zor değil bence. Doğal kardiyo. Tabi adamlar sağlıklı yaşar abi, bu kadar in çık yaparsa ömürleri uzun olur ama o zamandaki dönemlerde insanlar 40 yaşına 45 yaşına kadar yaşıyor. Çok uzun yaşamıyorlarmış ki. Ayağa takılıyormuştur merdivene bence. Sağlıksal problemler ya. Bir de aslında şehrin yüksekte olması bir yönden iyi. Niye biliyor musun? Çünkü Şimdi- eskiden sıtma hastalığı çoktu. Şöyle şu tarafa gidelim. Sıtma hastalığı çoktu. Şöyle- O yüzden denize çok yakın yerlerde şehir kurmamışlar genelde. Genelde hep şehrin uzaklarındaki yerlerde yerleşim yapmışlar veya kurdularsa hep yüksekleri kurmuşlardır. Antalya bölgesindeki mesela birçok antik şehirde Termosos'tur, işte Limira'dır, Perge'dir. Genelde şehirden uzak, denizden uzak şehirler kurmuşlardır. Bak burada da şöyle güzel şeyler var. Motifler var. Bu motiflerin üzerinde zaten hepsinde heykeller varmış ama bu heykellerin hepsini ya İngilizler ya da Rodos Arkeoloji Müzesi'nde büyük ihtimalle şey yapmışlardır, sahiplenmişlerdir. Şurada mesela bu büyük, orada büyük bir siren heykeli varmış eski. O siren heykelini de almışlar, yine Rodos Arkeoloji Müzesi'ne götürmüşler. Bir araştırmak lazım nerede olduğunu şimdi. Evet. Şurada bazilika var. Şurada Evet. bazilika var. Bu Bizans döneminde yapılmış, yani 600. yüzyılda yapılmış. Daha sonra yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, şu anda 600. yüzyılda yapılmış olan Bizans dönemlerine ilk Hristiyanlık yayıldıktan sonra yapılmış bir bazilikanın yanındayız. Ya zaten bu mimariyi ben nerede görsem tanıyorum, dışarıdan gördüğüm zaman bunun bir Bizans döneminde yapıldığını hemen anlıyorum. Burası Rodos'a gelindiği zaman ilk Hristiyanlık yayılmaya başladıktan sonra kurulan ilk bazilikalardan bir tanesi. Daha sonra 13. 12. yüzyıla kadar Bizanslar yönetmiş, sonra Türklerin, yani Osmanlı'nın gelip Rodos adasını fethettikten sonra buradaki görmüş olduğunuz kiliseyi camiye çevirmişlerdir Osmanlı. Daha sonra da zaten bazı işte savaşlar, şunlar bunlardan sonra yıkılmış. Günümüze kadar bu şekilde kalmış.
Bilmiyoruz. İnerken sıkıntı yok ama çıkarken gerçekten zorlanıyorsunuz. Normalde shuttle'lar var bus stoplara göre ama bugün araç bozulmuş. Shuttle'lar o yüzden çalışmıyor. Bize de yürümek düştü. Nefes nefeseyim ama sıkıntı yok. Devam. Zafer bizimdir. Bunlar benim memleketimin keçisi değil. Hi Barbie. Ya arkadaşlar bu Barbie çılgın nedir Allah aşkına ya. Rodos'tayım. Bütün kızlar pembe giyiniyor abi. Ben de bugün istemsiz pembe kıyafetleri giydim. Barbie filmini de izlemedim, görmedim. Nedir bu ya? Abi bütün kızlar pembe. İçimiz dışımız böyle pembeleşti yani. Bir daha pembe giyersen ne olayım yani? Böyle iş mi olur ya? Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Şu anda yine Old Town'dayım ve dün gidemediğimiz taverne, seafood yani deniz ürünleri, yemekleri yiyemedik. Bugün yemek için canlı müzik bulursak canlı müziğe gireceğiz. Dün çünkü canlı müzik yerine konsere rast geldik, konserdeydik. Bugün deniz yemekleri yiyip bir Greek müzik dinlemek istiyorum. Bulamazsak yine club, şişe mişe falan o tarz takılacağım. Bakalım ama Old Town canlı aynı kale içi gibi zaten. Kendimi hiç yabancılık çekmiyorum. Evimde gibi hissediyorum. Antalya'da gibi hissediyorum. Bir sonraki videoları izlerseniz, takip ederseniz size güzel olacak bence. Güzel bir gün bizi bekliyor bakalım. Night 2. See you guys. Evet arkadaşlar, bir şey unuttum. Bugün yine Ayhan Sicimoğlu gömleklerini giydim. Bize Yunan adalarını sevdiren Zat-ı Muhterem Ayhan Sicimoğlu'na buradan yine selamlar gönderiyorum. Bu gömlekleri bize o sevdirdiği için ve Yunan adaları sevdirdiği için ona kocaman bir selamlar gönderiyorum. Seviyoruz abi seni. Uzomu aldım ve dinliyorum. Ve Greek müzik sonunda buldum ya. Sonunda buldum. Uzomu da içeceğim. Yemeğimin gelmesini bekliyorum, deniz ürünleri. Bugün çok güzel bir yemek yemek istiyorum. Hakkını vermek istiyorum yani bu gece. Yapıştır.
Beat from desire. Beat from desire. Hello guys, evet arkadaşlar. Ya Rodos'a geldim, çok İngilizce konuştum. Bazen Türkçe konuşmakta zorlanıyorum. Rodos'a son günüm. Aslında bir gün daha kalabilirdim ama bazı acil işlerim çıktı. Dönmem gerekiyor Antalya'ya. O yüzden şu anda Fred Espresso'mu içiyorum. Buradan Frappe mi Espresso Freddo Espresso mu diye sorarsanız Freddo Espresso'yu tercih ederim. Çünkü ben şeker, tatlı falan kullanmadığım için Espresso daha çok benim tarzım. Freddo Espresso biraz daha soğuk bir içecek. O yüzden Freddo Espresso'yu tercih ediyorum güne başlamak için. Antalya'ya döneceğim ama tabii ki bu hafta bitmedi. Antalya'daki acil işlerimi bitireyim. Daha çok şeyler yapacağım. Sadece takipte kalın ve görüşmek üzere. Türk bayrağını görünce tüyler diken diken tabii. Ne güzel dalgalanıyorsun be. Öf. Kalite. Senin kalite marka. Evet arkadaşlar, bu ve buna benzer içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen likelayın ve paylaşın, abone olun. Evet arkadaşlar, gitmeden önce bir şey unuttum gibi düşündüm ama gyros, yani Yunan döneri, Grek döner diyebilirsiniz. Onlar gyros diye söylüyorlar. Ben de tavuklu olanı aldım tabii ki. Çünkü gyroslar hem chicken, yani tavuk ve domuz hem olarak satılıyor. Ben tabii ki chicken aldım doğal olarak. Dürümümü yiyeceğim, gyrosumu yiyeceğim. Görüşmek üzere. Türkiye'de artık görüşürüz. Son videomdu Rodos'ta.